Bırak oğlum. Şu musibetlerin yüzünü görmek istemiyorum artık. Hayatım, iyisin değil mi? İyiyim. Emiroğulları değil, feriştahları gelse keyfimi kaçırmaz. Nakliye aracı eşyaları eve boşalttı değil mi? Ne oluyor? Niye herkes susuyor? Selim, o ev olmadı. Ne demek olmadı? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Adam evi kiralamaktan vazgeçti Selim. Dün sen polislerle karakola giderken sana ulaşmaya çalışmışlar. Sonra beni aradı. Vazgeçtiğini söyledi. Sebep neymiş? Sebebi yokmuş. Yani ben gittim yanına konuştum. O kadar dil döktüm ama canı istemiş. Anahtarımı verin diye durdu. Nasıl yapar böyle bir şey ya? Biz o kadar masraf ettik, tadilat için o kadar para yatırdık oraya. Nasıl vazgeçin der? Selim bak ben de aynı şeyleri söyledim. Ama ne dediysem kararı değişmedi. O kadar kabaydı ki bir de. Bir bu eksikti. Başka bir ev buluruz oğlum. Sıkma canını. Hadi ince nasıl bulacağız anne? Bu evi ne kadar zor bulduk bilmiyor musun? Hayatım, bir şekilde hallederiz, merak etme. Ben diyorum ki isterseniz ilk önce benim dükkana gidelim. Hem bir soluklanırsınız. Sonra da ne yapacağınızı düşünürsünüz. Sana yeterince zahmet verdik zaten Yusuf. Sağ ol. Ya saçmalama, ne yükü? Lütfen. Bak itiraz istemiyorum, lütfen. Peki o zaman. Dediğin gibi olsun. Emiroğlu ailesi. Yolcu yolunda gerek. Defolup gidin çiftliğimden. O koskoca köklü ailenin düştüğü hale bak. Bana hiç bulaşmayacaktınız. Herkes hak ettiğini buldu işte. Bir daha hiçbir sebeple ne olursa şuraya gelmeyelim oğlum. Ne olur yalvarıyorum sana.
Bitti artık. Bitti. Bu çiftlik, bu ev, geçirdiğimiz onca sene, her şey geride kaldı. Hadi. Gittiler işte. Sonunda gittiler. Sonunda onları bir paçavra gibi kenara attım. Cehenneme kadar yolları var. Allah şu gün, şu saniye canımı alsaydı da seni karşıma çıkarmasaydı keşke. Seni bu eve gelin diye soktuğum güne lanet olsun. Defol git bu evden! Defol! O delikten nasıl çıktın? Buraya nasıl geldin bilmiyorum ama varlığınla bu evi kirletemeyeceksin, tamam mı? İzin vermeyeceğim buna. Emiroğulları. Bu manzarayı görmek için az mı uğraştım ben? Ama gerçekten intikam soğuk yenen bir yemekmiş. Şimdi size ait olan her şey sadece benim. Sadece benim. Artık bu çiftlikte Arzu devri başlayacak. Sonunda gittiler ha. Gittiler. Emiroğullarına ait ne varsa her şey senin oldu. Evet, her şey benim. Artık başlarına sokacakları bir evde yok, paraları da. Bütün güçlerini kaybettiler. Bir daha asla eskisi gibi olmayacaklar. Parçalanan bir cam gibi bir araya gelseler bile asla eskisi gibi olamayacaklar. Arzu, istediğimizi aldık. Artık hayatımızdan sonsuza dek çıktılar. Artık onları düşünmeyelim ha. Hı hı. Sen de canını sıkma. Zamanla her şey düzelir. Sağ ol Yusuf, eksik olma. Elif abla artık biz burada mı yaşayacağız? Bilmem. Eşyalar da orada öylece kaldı. Biliyorum, siz merak etmeyin. Nakliyeciye ayarlarım, ben eşyaları alırız. Olur mu oğlum? Zaten size yeterince rahatsızlık verdik. Estağfurullah. Ne demek? Hem zaten depoda bayağı yer var. Yani eşyaları sığar. İki iş birden olmasın şimdi. Ben birazdan emlakçıya gideceğim.
Taşınabileceğimiz eşyalı bir eve bakacağım. Eşyaları da direkt oraya taşırız. Ya tamam da Selim, yani bugün bulsan ancak yarın taşınırsınız. Yani o kadının yanında kalmasın eşyalarınız daha fazladır. Doğru söylüyorsun aslında. Sağ ol Yusuf. Her şey için sağ ol. Estağfurullah. Selim, aslında emlakçıya gitmeden bir de internetten mi baksak? Belki sahibinden falan buluruz. Olur, olur. İnşallah en kısa zamanda kesemize göre bir ev buluruz. Bulamazsak pek sokakta mı kalacağız? Elif Emiroğlu'ymuş. Sonunda annenle beraber o çok hak ettiğiniz sefil hayatınıza geri döndün saçakla. Aslında burası spor odası olsa iyi olur. Aşkım, ne yapıyorsun? Moda hakkında planlarım var, onları düşünüyordum. Neymiş o? Burası spor odası olsa diyorum. Bence güzel fikir, süper olur. Tabii önce buradaki bütün eşyalardan kurtulacağım. Sen nasıl istersen öyle yaparız hayatım. Ben aşağıdayım. Aslında buranın da bayağı bir işi var. B ile başlayan sanatçı 4 harfli. Neyse geç bunu ya. İstek, özlem, 4 harfli, baş harfi A. Arzu. Tövbe estağfurullah tövbe. Adını andım, kadın beni arıyor ya. Ay, korktum şimdi ha. Üf, ne diyecek kim bilir yine ya. Alo. Asuman ne yapıyorsun? Vallahi Arzucuğum ne yapalım, biz de evde balo yapacaktık, ona hazırlanıyorduk. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Arzu, koskocaman evde ne yapabiliriz Allah aşkına? Oradan oraya deli dana gibi dolanıyoruz işte. Üf, kes zırvalamayı. Artık Gonca'yla beraber buraya gelebilirsiniz, onu söyleyecektim. Bizi orada görünce eteklerin tutuşmuştu senin bayağı. Yani Gonca artık senin için bir tehlike arz etmiyor mu? Asuman size hesap mı vereceğim? Gelin diyorsam gelin işte. Gonca. Ne oldu ya? Evet, flash, son dakika haberi. Asuman ve Gonca bu esaretten kurtuluyor mu? Çiftlik evine gitmek için büyük izin çıktı. Ya Asuman, doğru düzgün anlatır mısın? Şunu hiçbir şey anlamadım. Ya az önce Arzu aradı. Yeni çiftlik evine gelebilirsiniz dedi. Aa, gerçekten mi? Hem de %100 gerçek. Allah Allah. Ya bak gördün mü? O gün nasıl çiftliğe gittik? Bak iyi ki gözünü korkuttuk işte. Ne oldu? Hizaya geldi. Verdik ayırı. Bak nasıl korktu tabii. Ya iyi de şimdi o gün bizi kovmak için elinden geleni yapmıştı. Peki şimdi niye fikri değişti? İşte Asuman farkı diyoruz biz buna. İtinayla dize getirilir. Peki ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz? Tabii ki de hemen hazırlanıyoruz. Yola koyuluyoruz yani. Gidiyoruz. Ne yapacağız? Anladım, tamam. Bak sayende nasıl tırstı bizden ama. Aklını seveyim ya yani. Vallahi ben buralarda harcanıyorum ben gerçekten. Ben gidip eşya toplayayım mı o zaman? Tabii topla, niye duruyorsun? Git hadi. Tamam, çanta hazırlayayım ben. Hadi hazırla. Hadi. Ay. Arzu şimdi benim hesabıma yatırdığı parayı geri almaz herhalde değil mi ya? Hadi çocuklar, iyi haberlerle gelin inşallah. Merak etme anneciğim, şimdiden internetten 2 tane güzel ev bulduk bile. Evet, anlaşıp geliriz inşallah. Ben de mi sizinle gelseydim acaba? Yok abla, sen burada annemle, çocuklarla beraber kal.
Biz hallederiz. Peki siz bilirsiniz çocuklar. Hadi yavrum, Allah'a emanet olun. Görüşürüz anneciğim. Kuzular ne yapıyormuş? Uçarak gelmişsiniz. Elim çabuktur bilirsin. Hemen toparlandık sonra yollara düştük işte. Gel. Ha bak Gonca, havuza bakan oda benimdir şimdiden söyleyeyim tamam mı? Tamam, nasıl istiyorsan öyle olsun. Siz nereye gidiyorsunuz acaba? Odamıza. Ya siz gerçek misiniz ha? Evet ne oldu ki? Ne oluyor böyle bir manzara gören odalar, bir havuz falan? Siz misafir sandınız herhalde kendinizi. Yani ben... Gidin müştemilata yerleştirin eşyalarınızı. Müştemilatta kalacaksınız siz. Müştemilatta mı? Evet. Beğenemedin mi canım? İstiyorsan odamı vereyim ben sana. Ya yok hayır da... Ya nerede görülmüş ev sahibiyle hizmetçinin yan yana odalarda kaldığı? Ha? Siz buraya niye geldiniz unuttunuz galiba. Hadi gidin yerleştirin eşyalarınızı. Arzu ama bak böyle... Asuman hadi gidelim biz. Hadi. Hadi oyalanmayın hadi. İnanmıyorum ya. Ay vallahi inanamıyorum ya. Tamam sakin ol. Nasıl sakin olayım ya? Koskocaman ev duruyor, bizi şu tıktığı yere bak. Ya keşke hiç gelmeseydik buraya ya. Ya en azından benim bir odam vardı. Şu düştüğümüz hale bak şimdi. Ay, vallahi başım ağrıyor. Yemin ederim var ya başım çatlayacak şimdi ya. Resmen çatlayacak yani. Tamam. O kadar sinirlenme. Hem bak buraya da yavaş yavaş şekle sokarız ya. Ya sen buraya şekle soksan ne olur? Burası böyle komple altın kaplama olsa ne olur? Burada 2 tane nefes al, oksijen tükenir direkt. Ne bekliyordun Asuman? Ya sonuçta biz hizmetçiyiz. Öyle hanım gibi koskoca evde yaşayacak değiliz ya. Ağzından da bal damlıyor ya. Ama doğru söylüyorum. Hem bak bu müştemilatı niye yapmışlar? Hizmetçiler burada kalsın diye. Yani bizim için yapmışlar. Gonca, ne olur sus artık. Vallahi bak daral geldi bana artık yeter. Üf. Senin şu pembe gözlüklerden bana ver de ben de senin gibi her şeye böyle iyi bakayım ya. Asuman. Allah aşkına artık tek bir kelime daha etme, son nefesimi vereceğim burada. O zaman durmayalım bari. Temizlik falan bir şey yapalım. Şu haline bak ya. Tamam. Melek mi o? Ay vallahi o. Aliye teyzeyle kızlar da içeride. Allah Allah. Melek. Merhaba Aliye Hanım. Merhaba kızım. Yani sizi içeride görünce bir selam vereyim dedim. Ya bir de kızlarla burada olduğunuzu görünce de merak da ettim doğrusu. Sorma başımıza gelenler Aysel. Apar topar evi boşaltmak zorunda kaldık. Nasıl yani? Ya o ev sizin değil miydi Melek? Bizim de artık değil. Yani borç harçlarken gitti elden. Çok geçmiş olsun. Ya demek sen o yüzden işe gelemiyordun. Yani bence Bahriye Bey'e üstü kapalı anlattım. İnşallah bir sorun çıkmamıştır. Ya yok sen merak etme. Biz hallederiz de. Ya peki siz ne yapacaksınız şimdi? İşte Selim'le Zeynep'e bakıyor. Onlar bulduğu zaman yerleşeceğiz. Hayırlısı olsun Melek. Ya inşallah tez vakitte güzel bir ev bulursunuz. İnşallah Aysel'cim. Hadi ben tutmayayım seni. Tamam ben şimdi gideyim de yani bir şeye ihtiyacınız olursa mutlaka ses edin olur mu? Ha ne bileyim böyle yeni evin temizliği falan. Gelirim ben de hep beraber girişir hallederiz. Sağ ol Aysel. Hadi geç kalma işe. Tamam. Hadi görüşürüz. Güle güle kızım.
yakaları. Kızım bu ne yavaşlık, biraz hızlı çalışsana. Tamam Bahriye abla, yapıyorum işte. Yetişmezse sorarım ama bak sana. Aa, Şükriye o ne? Ne? Kumaşı paçavraya çevirmişsin. Paçavra derken? Ay at mı koşturuyor kızım? Bu ne hız böyle? Ne hale gelmiş? Şuna bak. Ay sen de bir karar ver Bahriye abla. Hem acele ettiriyorsun hem de yavaş dik diyorsun. Ne yapayım? 2 ayağım bir pabuca girdi senin yüzünden. Şeytan diyor ki al eline yine iplik, kumaş yerine şunun ağzına dik. Allah'ım ne günah işledim de şu kadını başımıza verdi. Arkamdan mı konuşuyorsunuz siz benim? Yahu eliniz işlesin, çeneniz değil. Allah Allah. Sen nerede kaldın Aysel? Tabii işten kaytarmak olsun da. Oh. Ay elimdekini görmüyor musun Bahriye abla? Altı üstü malzeme almaya gittin. Sen gelirken ben dönüyordum o yollardan. Öyle dolana dolana iş yapıyorsun, oyalanıyorsun. Anlamıyor muyum ben? O zaman sen gitseydin Bahriye abla. Sen niye gitmedin, beni yolladın? Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin. Ben gitseydim buradaki işleri kim denetleyecekti acaba? Sıcacık atölye dururken tabii buz gibi havada dışarı çıkmayı gözün kesmedi demiyorsun da. Bana bak. Hepiniz bakın buraya. Siz Melek'le çalışırken iyi alıştınız rahata. Şimdi söylüyorum, bir daha da söylemeyeceğim. Ya adam gibi çalışırsınız ya ben gösteririm size gününüzü. Ay Melek buradayken bütün işler tıkır tıkır işliyordu Bahriye abla. Ay sen sadece bizi azarlıyorsun, işleri birbirine karıştırıyorsun. Ay sonra siparişler yetişmedi diye kabahati bizde buluyorsun. Yapma ya, Allah Allah. Melek başımızdayken birinden şikayet, yani bir müşteriden olumsuz bir cümle duyduk mu? Çok konuşma sen. Melek'in avukatı mısın? Hadi işinin başına yürü. Nerede bakalım şunun hazırladığı haftalık iş takvimi? O hazırladığın iş planı eksik çıksın da gör bakalım Melek Hanım. Başına neler gelecek. Yani dolaşırken yatak odasının duvarı üstümüze çökecek sandım. Hele park eder. Emlakçı en az 10 senelik diyor ama ben sana söyleyeyim 30 seneden aşağısı yok o park ederim. Ya bir de utanmadan kaç para kira istiyor. Hayır ne yapacağız Selim? Yani bu ev böyleyse bizim istediğimiz gibi bir ev kim bilir ne kadarıdır. Dur bakalım. Hepsi aynı olacak diye bir şey yok. Şu az önce konuştuğumuz eve de bir gidip bakalım. Yani çok yakında. Tamam canım, inşallah akşama kadar buluruz. Her sabah ben aşağı inmeden kahvaltı hazır olacak. Aynı şey akşam yemeği için de geçerli. Zaten alışkanlıklarımı biliyorsunuz. Hepsine aynı şekilde devam edeceğiz. Bir şey değişmedi. Bütün işlerin tıkır tıkır ilerlemesini istiyorum. Her şey saat gibi işleyecek. Bunun dışında ikiniz de hem mutfaktan hem de temizlikten sorumlusunuz. Aranızda artık iş bölümü yaparsınız. Ardiye'ye de bakın. Atılacak bir şey varsa atın. Gonca sen halledersin o işi. Merak etmeyin. Yani şimdi biz çiftliği bilmiyoruz ya. Gonca nereden bilsin değil mi? Mesela bu Ardiye neredeydi? Haklısınız. O zaman siz önce bir ne nerede iyice bakarsınız. Hı? Tabii. Bu arada bana gösterilen hizmeti ve iltizamı Umit Bey'e de istiyorum. Çünkü artık kendisi benim eşim. Biz evlendik. Ne? Ay vallahi da billahi de ben tahmin etmiştim. Tebrik ederiz. Ama yalnız çok kırıldım yani gerçekten. İnsan bir haber verirdi ya. Bir gram altından olduğunu söyleyeyim. Asuman, kes oldu. Anlaşıldı mı söylediklerim? Anlaşıldı. Güzel. O zaman akşam yemeği için hazırlanmaya başlayın. Sonra odalara geçersiniz. Baş üstüne. Şu kıyafetlerinize bir çeki düzen verelim. Böyle gezmeyin ortalıkta. Tamam, hallederiz. Tamam. Hadi o zaman başlayın. Ha bu arada Allah bir yastıkta kocasın.
Masanın bu tarafında oturmak da varmış. Bence sen buraya çok yakıştın. Bir garip hissettim kendimi. Bence tam yerini buldun şu anda. Hani bir keresinde birbirimize bu çizgi film karakterlerini sevdiğimizden bahsetmiştik ya. Evet, hatırlıyorum. İşte şimdi tam da öyle oldu. Bence biz onlardan daha başarılıyız. Çünkü o zayıf ve sahte masumcukları gerçekten yendik. Haklısın. Selimlerden de bir haber çıkmadı. Ne yaptılar acaba? İnşallah uygun bir ev bulabilmişlerdir anne. Öyle bir günde olacak iş değil aslında ama bakalım. Eğer bulamadılarsa halimiz fena. Ne yaparız? Nerede kalırız? Otel desen ateş pahası. Hoş geldin Yusuf Bey oğlum. Hoş bulduk. Ya bayağı da acıktık. Birlikte yeriz değil mi? Niye zahmet ettiniz? Yani ben hazırlardım bir şeyler. Estağfurullah, ne zahmeti. Zaten yorulmuşsunuzdur. Yani bir de yemekle uğraşın istemedim. Elif ablam senin kitaplarından okudu bana. Çok güzelmiş. Hele sen okumayı çöz. Ondan sonra daha çok kitaplar okuyacaksın. Ha bu arada unutuyordum az kalsın. Burada ne var? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim Yusuf amca. Afiyet olsun. Ama ne zaman? Yemekten sonra. Aferin. Ne gerek vardı? Niye zahmet ettiniz? Estağfurullah, rica ederim. Ben de şunları bir servis yapayım, geleyim. Ne diyorsun? Ne diyeyim Selim? Adam 6 aylık kirayı peşin istiyor. Biz nereden bulalım bir anda o kadar parayı? Ya dönüp bir konuşsak mı? Belki pazarlığa yanaşır adam. Hadi yapsın 4 ay. O da bize çok. Aslında var ya tam istediğimiz gibi bir evde. Böyle geniş, ferah. En çok da mutfağını sevmiştim. Böyle geniş mutfak bulmak zor. Çok kötü oldu bu ya. Şimdi arasaydık, annemlere müjdeyi verseydik. Hemen taşınırdık. Tamam canım sıkma canını ne yapalım? Nasip kısmet bu işler. Bugün olmadı yarın artık. Ne yapalım, bırakalım mı artık? Yani bu saatten sonra kimseyi arayamayız. Hava da kararacak birazdan. Dönelim bence. Peki. Nerede kaldı bunlar? Hala ev mi bakıyorlar bu saatte? Gelirler birazdan anne. Bunun bitince bir tane daha okur muyuz Yusuf amca? Okuruz. Sevdiniz mi? Resimleri çok güzel. Ben de çok sevdim. Ha, geldiler nihayet. Hoş geldiniz yavrum. Geçin, geçin. Oturun. Yorulmuşsunuzdur. Ne yaptınız? Bulabildiniz mi münasip bir ev? Ne olur tuttuk deyin. Maalesef. Bir süreye baktık. Ama hiçbiri içimize sinmedi. Bazısı yıkık dökük, bazısı eşyasız. Aslında bir tanesi tam istediğimiz gibiydi. Ama ev sahibi 6 ay kirayı peşin isteyince... Hay Allah. Ne yapacağız peki şimdi? Vallahi ben de bilmiyorum ne yapacağımızı. Bu halde nereye gideriz? Ne yaparız? Allah'ım sen bize yol göster.
Aslında ben belki babamlar müsaittir diye Tülay ablayı aramıştım ama onların da sıkıntıları var herhalde biraz. Bir şey diyemedim. Yok kızım. Bir kişi değiliz, 2 kişi değiliz. Olmaz öyle zaten. Ya peki bu gece ne yapacağız? Ya nerede kalacağız biz bu gece? Bir otele mi çıksak acaba? Selim, oteller çok pahalı. Zeynep ne yapayım? Bir çözüm yolu bulmaya çalışıyorum. Selim, aslında benim çok yakın bir arkadaşım var. Yani onun evinde ağırlayabiliriz sizi isterseniz. Yok. Olmaz öyle bir şey. Ya hemen hayır demeyin. Evi müsait. Hem o da çok mutlu olur. Yok yani siz hiç zahmet etmeyin. Biz böyle bir şey olmaz yani. Gerçekten olmaz. Başka bir çözüm yolu bulmaya çalışalım. O zaman burada kalın. Hayır olmaz öyle bir şey. Nasıl sığacağız buraya? Biz çok kalabalığız. Ya içeride ne gerekiyorsa var. Peki siz ne yapacaksınız? Siz beni düşünmeyin. Yani ben bir hal çaresini bulurum. Şu an sizin rahatınız önemli. Peki. İyi o zaman. Ben çıkayım. Yusuf amca gidiyor musun? Arkadaşıma geçiyorum. Yarın geleceğim. İyi geceler Yusuf amca. İyi geceler Yusuf amcacığım. İyi geceler. Evladım, hiç olmadı ama böyle. Siz de yerinizden ettik. Olur mu öyle şey? Mühim değil. Bakalım. İnşallah yarın hepimiz için güzel bir gün olur. İnşallah oğlum. Çok sağ olun tekrar. Allah sizden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Selim, herhangi bir şey lazım olursa lütfen ara. Tekrardan hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Hah, masa hazır değil mi? Bir eksik yok. Koydum her şeyi ben. Aman iyi. Of, Allah'ım ya. 2 günde pertim çıktı resmen. Sanki 10 tane kolumuz var ha. Yok şurayı düzenle, yok şurayı toparla, yok bir de yemek yap. Öyle vallahi gerçekten yorulduk. Yorulduk mu? Bittik be bittik. Yani koskocaman çiftlik Asuman. Öyle altından kalkmak kolay değil ki. Ay, aman neyse ya. Kurt gibi acıktım. Ben de öyle. Asuman, nerede kaldınız? Geldim. Yavaşsınız, yavaş. Her işiniz ucu ucuna. Aslında her şey hazırdı ama. O zaman niye bekliyoruz biz? Hı? İlle böyle hadi demek mi lazım? Asuman, ben soğuk su severim. Masaya soğuk su da getirirsen sevinirim. Tabii. Dikkat edelim bunlara. Afiyet olsun. Bunlara dikkat edelimmiş. Yeter ya, vallahi yeter artık. Ne oldu Asuman, ne dedi? Ya işte çatacak yer arıyor. Çok yavaşmışız da bilmem neymiş de vallahi o çatalı var ya gırtlağına sokmamak için kendimi zor tuttum ha. Tamam sen de sakin ol biraz. Ne yapsak yaranamıyoruz ya. Pis cadı. Gonca, Allah aşkına tatlı servisini sen yap tamam mı? Ha bir de kocası soğuk su istiyormuş.
Ben gidip dinleniyorum yoksa vallahi çıldıracağım. Tamam. Yatar yatmaz yumdular gözlerini. Bütün gün yoruldu tabii yavrucaklar. Oradan oraya. Anne sen de çok yoruldun. Yat dinlen istersen. Ben yerlerinizi açtım. Sağ ol kızım ama hiç uyuyacak halim yok. Benim de öyle abla. Hadi asmayın yüzünüzü. Sağlığımız, saatimiz yerinde çok şükür. Kuzularımız içeride uyuyor mışıl mışıl. Biz burada bir aradayız. Buna da şükür diyeceğiz yavrum. Bir arada olduğumuz müddetçe her şeyin üstesinden geliriz. Babaannesinin kuzusu. İpek gibi saçları kızımın, İpek. Acıtmıyorum değil mi yavrum? Hayır babaanneciğim. Uyanmış mı benim güzel kızım? Uyandı annesi, uyandı. Anne sen neredeydin? Anneciğim sıcak simitle peynir almaya gittim. Bak hem de meyve suyundan da var. Yoksa şeftali mi? Evet en sevdiğinden. Anneciğim simitin arasına peynir süreyim mi? Olur. Melek, kızım sen bırak. Ben güzelce yediririm. Mektebine de bırakırım. Sen işine geç kalma. Ama anne olur mu? Olur yavrum, niye olmasın? Hadi. Zaten bu telaş arasında işi bayağı aksattım. İyi erkenden gideyim ben madem. Git kızım git. Laf söz olmasın. Çok sağ ol anne. Anneciğim, babaanneni üzme olur mu? Tamam anne. Hiç üzer mi o beni? Üzmez. Hadi yavrum. Senin aklın burada kalmasın. Merak etme bizi. Sağ ol anne. Anneciğim iyi dersler, görüşürüz. Teşekkür ederim anne. Hadi yavrum. Hayırlı işler. Kız Suna çay kaldı mı? Simitler boğazıma dizildi sanki. Bitti ama demleyeyim istersen tekrar. Yok tamam o zaman tamam kalsın sonra yaparsın. İşe başlayacağız şimdi. Tamam ben ilk molada demlerim. Suna, fazla pembe makaran var mı? Var abla buyur. Günaydın Melek. Günaydın. Nasılsınız kızlar? Bildiğin gibi işte tıkır tıkır çalışıyoruz. Başka bir şey yok. Abla kahvaltı ettin mi? Simit almıştık. Yok canım sağ ol. Ben alırım birazdan bir parça. Taşınma işi nasıl gidiyor? Yerleştiniz mi? Hallediyoruz işte yavaş yavaş. Kolay değil tabii hadi ince ev taşımak. Tabii kız. Hele çoluk çocuk da varsa. Abla inşallah bir an önce yerleşirsiniz de düzeninizi kurarsınız. İnşallah Sunacığım. Oo, Ağustos böceğimiz de gelmiş. Hoş geldin. Ne o yine izin almaya mı geldin? Yoksa karıncalar nasıl çalışıyor diye denetlemeye mi geldin? Bahriye Hanım durumu biliyorsunuz. Evet, bugün yapacak daha iyi bir işin yoktu. Şöyle bir uğrayayım dedin ha? Bahriye abla, yani yeter ama. Ya doğru söyleyeni 9 köyden kovuyorlardı. Bahriye Hanım hadi siz de makinenizin başına geçin de işe başlayalım artık. Tabii geçeyim, haklısın. Evet, hangi siparişler dikilecekti bugün? Gerçi ben haftalık programı Cevahir Bey'in odasına bırakmıştım. Vallahi ben bilmiyorum. Masasına koymuştum ama neyse ben bakarım şimdi. Akılda kalmadı ki bende.
Kızlar siz iplikleri geçirin. Ben geliyorum hemen. Koş koş, elinde patlayacak o liste. Havanı söndürmezsem ben de Bahriye değilim. Açmıyor mu? İyi günler. Ben bu kiralık ev için aramıştım da. Gül Sokağı'ndayız biz. Yenilediniz mi? Tüm tesisatı. Çok güzel. Peki kaç oda? Tam aradığımız gibi. Ya, öyle mi? Ne diyor? Hayır, tam tersi. Biz de zaten eşyalı bir ev arıyorduk. Çok güzel oldu bu. Peki fiyatı nedir? Çok iyi. Tamam, biz zaten hemen evin karşısındayız şu an. Tamam. Tamam. Bekliyoruz biz. Sağ olun. Görüşürüz. Ne diyor? Hayatım, aradığımız evi bulduk galiba. Ya Allah'ım hadi inşallah ya. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün, çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün, tükenip bitiyor dilimde son sözüm.